Herkese merhaba. Bu anlatıda adını belki de daha önce duymadığınız ama modern kimyanın tam da temellerini atan bir ismin, Cabir bin Hayyan'ın inanılmaz dünyasına dalıyoruz. İsterseniz gelin doğrudan şok edici bir alıntıyla başlayalım. Düşünün ki günümüzden tam 1200 yıl önce biri çıkıp diyor ki atom parçalanabilir ve içinden öyle bir güç çıkar ki Bağdat gibi devasa bir şehri bir anda haritadan silebilir. Yani bu resmen bir kehanet gibi, değil mi? Şimdi aklınıza hemen modern bir nükleer fizikçi falan gelmesin. Hayır hayır, asıl şaşırtıcı olan da bu zaten. Bu fikir, bilim dünyasının daha emeklediği bir çağda, yani 8. yüzyılda ortaya atılıyor. Peki ama kim bu inanılmaz öngörüye sahip kişi? İşte o inanılmaz vizyonun arkasındaki isim, tarihe kimyanın babası olarak geçen Cabir bin Hayyan. Kendisi İslam'ın altın çağında yaşamış, Batı dünyasındaysa Geber adıyla tanınan bir dahi. Ama ona sadece bilim insanı demek yetmez. O gerçek bir polimat. Yani dehası tek bir alana sığmayacak kadar geniş, çok yönlü bir bilgin. Ve bıraktığı miras, inanın yüzyılları aşıp günümüze kadar geliyor. Bakın şu listeye bir: kimya, fizik, metalürji, tıp, eczacılık, astronomi, felsefe, gerçekten inanılmaz bir yelpaze. Dokunduğu her alanda ama her alanda adeta devrim yapmış, çok derin izler bırakmış birisi. Peki, onu çağdaşlarından bu kadar farklı kılan neydi? Şöyle ki, Cabir bin Hayyan sadece mevcut bilgileri alıp kullanmadı. O, bilimin ta kendisini, işleyişini kökünden değiştirdi. Aslında yaptığı şey, simyadan deneysel kimyaya geçişi başlatmaktı. İşte onun en büyük devrimi de tam olarak bu. Bir yanda mistik, gizemli, daha çok felsefi bir arayış olan simya var, Cabir ise bunu alıyor, diğer yana yani sistematik, kanıta dayalı, deneysel bir bilim olan modern kimyaya dönüştürüyor. Yani artık olay dönüştürmek değil, anlamak ve saflaştırmak. Ve bu dönüşüm lafta kalmadı tabii ki. Bu fikri hayata geçirmek için tarihteki ilk kimya laboratuvarını kurdu. Bakın bu çok önemli. Çünkü artık bilim sadece felsefe yapmak, düşünmek değildi. Artık denemek, ölçmek, görmek ve kanıtlamak demekti. Her şey aslında basit bir felsefeyle başlıyordu onun için. Doğadaki hiçbir şey %100 saf değildir. Madem öyle, o zaman maddeleri anlamanın ilk adımı onları saflaştırmaktır. İşte bu yüzden damıtma, kristalleştirme, süblimasyon gibi bugün bile kullandığımız temel yöntemleri ilk kez o sistematik hale getirdi. Peki tüm bu sistematik çalışmalar, bu deneyler ne işe yaradı? Sonuç ne oldu? Şöyle söyleyeyim. Cabir'in laboratuvarı adeta yepyeni maddeler keşfeden, üreten dev bir kütüphaneye dönüştü. Liste gerçekten de baş döndürücü. Bakın, nitrik asit yani kezzap, sülfürik asit yani zaç yağı, hidroklorik asit. Bunlar bugün sanayinin, tıbbın yani modern hayatın temel taşları. İşte bütün bu temel kimyasalları ilk kez üreten ya da saf olarak ayrıştıran kişi Cabir bin Hayyan'dı. Bu daha azı değil, kelimenin tam anlamıyla bir devrimdi. Ama Cabir'in dehası sadece laboratuvar duvarları arasında kalmadı. O, ürettiği bilgiyi alıp doğrudan günlük hayata uyguladı. Mesela çelik üretimini geliştirdi, kumaşları ve deriyi boyamak için yeni yöntemler buldu, hatta kumaşların su geçirmesini engelleyen icatlar yaptı. Camı renklendirmek için kullandığı teknikler de cabası. Peki, tüm bu birikim, bu devrimsel çalışmalar ne oldu? Tabii ki tarihin tozlu sayfalarında kaybolmadı. Batı'da Caber adıyla tanınan Cabir'in mirası, kendisinden sonra gelen yüzyıllar boyunca bilime ışık tutmaya devam edecekti. Bakın, burası gerçekten çok çarpıcı. Tam 1000 yıl boyunca, dile kolay 1000 yıl. Ne doğuda ne de batıda tek bir kimyacı bile onun çalışmalarını aşamadı. Onun eserleri kimya biliminin mutlak zirvesi olarak kabul edildi. Ve bu bilgi sadece İslam dünyasında kalmadı tabii. Yüzyıllar sonra kitapları Latince'ye çevrilmeye başlandı ve fikirleri bütün Avrupa'ya yayıldı. Hatta eserleri Latince ve Almanca olarak defalarca basıldı. Avrupa'nın en iyi üniversitelerinde standart ders kitabı olarak okutuldu. Yani bugün bildiğimiz modern kimya tam olarak onun attığı bu temellerin üzerinde yükseldi. Hani etkisinin ne kadar derin olduğunu anlamak için büyük tarihçi İbn Haldun'un şu sözüne bakmak yeterli. Kimyacılar kimya ilmine, ilmi Cabir, yani Cabir'in bilimi derler.
Düşünsenize, bir bilim dalı resmen sizin adınızla anılıyor. Bundan daha büyük bir miras olabilir mi? Kısacası daha ortada hiçbir şey yokken, atomun içindeki o akıl almaz gücü gören, bilimi deneyle buluşturan laboratuvarı icat eden ve modern kimyanın adeta ilk bölümünü tek başına yazan bir vizyonerden bahsediyoruz. Cabir bin Hayyan, o kimyanın babası unvanını gerçekten de sonuna kadar hak etmiş devrimci bir akıldı. İşte Cabir'in bu inanılmaz hikayesi, insanın aklına ister istemez şu soruyu getiriyor. Acaba tarih bize anlatılanların dışında bizden daha kaç tane böyle bilim devini saklıyor? Kim bilir, keşfedilmeyi bekleyen daha ne hikayeler var?